Merhaba, Projectuna hoş geldin. Bugün seni Cartoon Network'ün en yaratıcı, en duygusal ve en birezolusu hayal gücü patlamasına davet ediyoruz. Foster'ın Hayali Arkadaşlar Evi. Kapı önünde koşturan Coco, Wilt'in dev cüssesine inat kocaman kalbi, Eduardo'nun korkak ama sevgi dolu halleri, Blue'nun bitmeyen muziplikleri ve tabii ki Mac'in saf dostluğu. Kendine bir çay ya da kahve al, hayal gücünün kapılarını sonuna kadar aç. Her şey hayal gücünün tam kalbinde başlıyor. Mac ve en yakın dostu Blue yine Mac'in abisi Terrence'ın bitmeyen sataşmalarıyla uğraşıyor. Mac'in annesi Mac'le ciddi bir konuşma yapıyor. Artık hayali arkadaşını bırakman gerekiyor Mac. Blue bu konuşmayı kapı arkasından duyunca içi sızlıyor. Ama tam o anda televizyonda parlayan bir umut. Foster'ın Hayali Arkadaşlar Evi. İyi fikirler asla unutulmaz. Bir anda kendilerini Foster'ın meşhur malikanesinin önünde buluyorlar. Onları sadece bir uşak değil, evin baş sorumlusu Bay Harriman karşılıyor. Kurallar önemli çocuklar. Burası disiplin ister. Blue tatlı tatlı ısrar edince Harriman ikiliye evi gezdirme sözü veriyor ve Frankie'yi çağırıyor. Frankie onları karşılıyor ama hemen başka bir yere çağrılınca bu sefer sahne dev, nazik sakar Wilt'e kalıyor. Burası bekleme odası. Burası oturma salonu. Burası... pardon. Bir dakika durmam gerekiyordu. Wilt turu sürdürürken Mac ve Blue kötü hayali arkadaşlar bölümünde Eduardo ile karşılaşıyorlar. Kocaman, ürkütücü ama aslında kocaman bir yufka yürek. Bazı çocukların hayal gücü o kadar da güçlü değil. Televizyondan kopya çekiyorlar. Ne yapacaksın? Ama işler yolunda gitmiyor. Mac, Blue'yu burada bırakırsa Blue'nun da diğerleri gibi evlat edinilmeye açık olacağını öğreniyor. Harriman, çoğu çocuk asla geri dönmez. Blue'nun umudu tükeniyor. O gece çok üzgün ve kaygılı. Diğer hayali arkadaşlar ona sarılıp destek olmaya çalışıyor. Coco ise Blue'ya içinde Mac'in fotoğrafı olan bir yumura hediye ediyor. O kadar dokunaklı ki. Aynı anda Mac de evde uykusuz. Blue'nun iyi olup olmadığını düşünüyor. Sabah olunca eve Blue'yu evlat edinmek için bir çocuk geliyor. Hayali arkadaşlar Blue'yu ondan uzak tutmak için ne yapsa olmuyor. Küçük kız Blue'yu neredeyse yakalıyor. Ama tam zamanında Mac kapıdan dalıyor ve Blue'yu kurtarıyor. Harriman'ın ağzı bir karış açık kalıyor. Ama Foster'da işler bir türlü sakinleşmiyor. Evde Blue'dan ve kraliçe edasıyla ortalığı karıştıran Duchess'tan kurtulmak isteyen birileri var. Bay Harriman ise hala kararlı. Mac'in Blue'ya olan sevgisinin bir gün biteceğine inanıyor. Kurallar duygulardan üstündür. Ama Frankie hemen araya girip hatırlatıyor. Unutma Harriman, Madame Foster bile hayali arkadaşından asla vazgeçmedi. Ve o anda evde dostluğun gücü herkese kendini yeniden hatırlatıyor. Bu arada Terrence, Blue'dan kurtulamadığını fark ediyor. Duchess ise Terrence'ı yeni bir plan için yanına çekiyor. Ertesi gün Terrence, Mac'i eve bırakmayı teklif ediyor. Sonra dolaba kilitliyor. Kendisi ise Foster'a gidip masum çocuk rolüyle Blue'yu evlat edinmeye kalkıyor. Duchess ise ortalığı karıştırmak için kötü bir hayali arkadaşı serbest bırakıyor. Mac dolaptan çıkmak için Coco'nun yumurtalarını kullanıyor ve Foster'a koşuyor. Ama geç kaldığını sanıyor. Arkadaşlarıyla ve Harriman'la konuşup Terrence'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyorlar. Herkes Duchess'ın işin içinde olduğunu fark ediyor. Gece olduğunda Terrence ve Duchess Blue'yu hurdalığa götürüyor. Duchess, Blue'yu dev Extra Measuresaurus'a yem etmek istiyor. Ama tam o anda Mac ve arkadaşları yetişiyor. Kaotik bir kovalamaca ve sonunda canavar yanlışlıkla Terrence ve Duchess'ı yutuyor. Ama neyse ki hepsini sonunda kusuyor. Herkes eve dönünce Harriman özür diliyor. Terrence ve Duchess'a ceza sözü veriyor. Ve en son Madame Foster geliyor. Mac'in Blue'ya olan sevgisi öyle büyük ki Blue artık Foster'da sonsuza dek kalacak. Bay Harriman yine hiçbir sebep yokken aşırı kuralcı davranıyor. Blue'yu uyarıyor. Foster'da zaten bir kuralı çiğniyorsun. Bir hata daha yaparsan bu evden atılırsın diye tehdit ediyor. Blue o kadar korkuyor ki bütün gün hareket etmemeye karar veriyor. Ama içindeki panik büyüdükçe sonunda dayanamayarak arkadaşlarına anlatmaya başlıyor. Blue bir anda hızla konuşup dert yanarken yanlışlıkla Madame Foster'ın büstüne çarpıyor. Arkadaşlar telaşa kapılıyor. Şimdi ne yapacağız? Hemen gerçek Madame Foster'ı çağırıp ona büst gibi poz verdirtip Harriman'ı kandırmaya çalışıyorlar. Harriman ilk başta bu oyuna kanıyor. Torunun iyice sinirlerimi bozuyor diyerek söyleniyor. Ama bu plan sonsuza dek sürmüyor. Blue heykeli bir kez daha devirmeyi başarıyor. Harriman durumu fark edince Blue'yu hızla ofise götürüyor. Ama tam Blue cezayı beklerken Harriman büyük bir rahatlıkla çekmeceden başka bir büst çıkarıyor. Burada böyle şeyler sık sık olur. Al, yenisini koy.
Barry, Foster'da ortaya çıkan sevimli minik bir hayali arkadaş. Frankie önce rahatsız oluyor ama Barry'nin tatlılığı karşısında hemen yumuşuyor ve ona evi gezdirmeye başlıyor. Barry, Blue'yu ilk gördüğü anda ona aşık oluyor ve bu öyle bir aşk ki anında saplantıya dönüşüyor. Barry, Blue'nun gizli fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Blue'ya adanmış tuhaf bir mabet oluşturuyor. Ama Barry, Blue'nun en iyi arkadaşı Mac'in her gün Foster'a geldiğini öğrenince işler kızışıyor. Barry, Blue'yu kandırıyor. Mac senin rekor denemelerini mahvediyor diyor. Blue'nun rekor kırmak en büyük eğlencesi. Plan işe yarıyor. Mac Foster'dan uzaklaşıyor. Ama Mac pes etmiyor. Arkadaşını geri almakta kararlı. Foster'a geri dönüp Barry'nin aslında her şeyi sabote ettiğini ortaya çıkarıyor. Mac, Barry'nin lastik bandını kesiyor, kendi bandını kullanıyor ve Barry'i dev bir lastik topun içine sarıyor. Sonunda hep birlikte Barry'i Foster'dan dışarıya yuvarlıyorlar. Barry de sonsuza dek uzaklaşıyor. Bir bölümde Mac ve Blue, Foster'ın aslında geçici bir yuva olduğunu yeniden hatırlıyorlar. Her ayın belirli bir günü bir hayali düş evlat edin cumartesi yapılıyor. Koca gün boyunca hayali arkadaşlar için yeni aileler aranıyor. Mac ve Blue'nun en yakın dostlarından biri Palyaço Jockey. Onu bir aileyle giderken görünce bir anda panik başlıyor. Tüm arkadaşlarının birer birer evden ayrılıp kaybolabileceğini fark edince Blue ve Mac korkuya kapılıyor. Bir çılgınlıkla tüm hayali arkadaşları evin içine tıkıştırmaya çalışıyorlar. Kimse bir yere gitmesin diye. Wilt bu olanları görünce şüpheleniyor ve Blue'ya dönüp dürüstçe söylüyor. Sen arkadaşların yeni bir yuva bulmasına engel oluyorsun. Bu hiç adil değil. Blue bu sözlerle afallıyor ve kendini kötü hissediyor. Evet Wilt, belki de haklısın ama korkulan başa geliyor. Bir okul servisi dolusu çocuk eve geliyor. Blue hemen dikkat dağıtma moduna geçiyor. Deli gibi danslar ediyor. Saçmalıyor. Ne yaparsa yapsın sadece kimse alınmasın diye. Tabii çocuklar hemen Blue'yu fark ediyor. Ve hepsi onu sahiplenmek istiyor. Frankie ve Bay Harriman bu kaosa hemen müdahale ediyor. Wilt ise onları ceza olarak dolaba koyuyor. Bu bölümde Blue tam anlamıyla evi birbirine katıyor. Frankie ve Madame Foster dışarıdayken çılgın bir parti organize ediyor. Halbuki Madame Foster gitmeden önce kesin talimat vermişti. Parti istemiyorum. Bay Harriman'ı atlatmaksa çocuk oyuncağı. Coco buzdolabının çalıştığını söyleyince Harriman panikle dışarı fırlıyor. Ve işte parti başlıyor. Herkes deli gibi eğleniyor. Blue, Mac'in de biraz rahatlayıp eğlenmesi için ona şeker vermeye çalışıyor. Ama Mac partiden hiç hoşlanmıyor. Başlarının derde girmesinden korkuyor. Derken Mac yanlışlıkla Blue'nun aşırı şekerli meyve suyundan içiyor ve tam anlamıyla kontrolden çıkıyor. Parti bir anda epik bir felakete dönüşüyor. Her şey alt üst. Bir anda Bay Harriman elinde hayali bir buzdolabı arkadaşıyla eve dönüyor ve kaçırtılmış olmanın öfkesiyle söyleniyor. O sırada Mac çıplak bir halde bağırarak Harriman'ın önünden fırlayıp geçiyor. Blue cesurca tüm suçu üstleniyor ve Harriman'a olan biteni anlatıyor. Mac şeker kriziyle evden kaçtığı için herkes onun peşinden koşmaya başlıyor. Dışarıda yanlışlıkla Madame Foster ve Frankie'nin arabasının yanında kırmızı ışıkta duruyorlar. Herkes eve döndüğünde büyük bir azar beklerken Madame Foster gülerek gerçeği açıklıyor. Aslında parti istemediğimden değil, sadece eğlenceyi kaçırmak istemedim. Bölümün geri kalanı tam anlamıyla parti modunda geçiyor. Bu bölümde Wilt'ın en büyük zayıflığıyla tanışıyoruz. Hayır diyememek. Wilt, bu evrenin Michael Jordan'ına benzer bir çocuk için yaratılmış bir hayali arkadaş ve basketbolu gerçekten çok seviyor. Bölüm, Wilt'ın büyük bir heyecanla maçı izlemek istemesiyle başlıyor. Bu sefer hiçbir şey beni engelleyemez. Tabii Blue ortaya çıkıp, "Wilt, maç için bana biraz cips getirir misin?" deyince işler karışıyor. Bir anda Foster'daki herkes ondan bir şey istemeye başlıyor. Herkesin işi gücü Wilt. Yavaş yavaş siniri ve yorgunluğu artıyor. Sonunda Eduardo'ya içini döküyor. Aslında kimseye hayır diyemiyorum.
Ve bu en sevdiğim şeyleri yapmamı engelliyor. Kendi kendine söz veriyor. Bir dahaki sefere biri benden bir şey isterse kesinlikle hayır diyeceğim. Ama bir sonraki ricacı Bay Harriman oluyor. Wilt, yeni evlat edinilen bir arkadaş için çantaları taşımama yardım eder misin? Wilt dayanamıyor, yine evet diyor. Ve ardından bir istek daha kafasında bir dahaki kişi hayır cevabı alacak. Sonunda Blue'nun cipsleriyle salona döndüğünde maç çoktan bitmiş oluyor. Ve cipsler de Blue'nun istediği gibi çıkmıyor. Blue cipsleri yere döküyor. Topla şunları Wilt. İşte o an. Wilt sonunda patlıyor. Büyük bir öfkeyle. Hayır! Yeter artık! Bölümün sonunda Wilt hayır demeyi ve kendi isteklerinin arkasında durmayı öğreniyor. Helal olsun Wilt. Bu bölümde Mac ve Blue'nun Frankie'ye olan büyük aşkı ortaya çıkıyor. Her şey Frankie'nin işlerini halletmesine yardım eden Mac'in yanağına kocaman bir öpücük kondurmasıyla başlıyor. Bu öpücük Mac'i allak bullak ediyor. Resmen Frankie'ye aşık oluyor. Frankie'nin konsere gitmek için süslendiğini gören Blue'nun da içi gidiyor. Aman tanrım, ne güzel, ne tatlı, ne kadar havalı. İkili Frankie'ye duydukları aşkla kısa bir rekabete girişiyorlar. Ama ertesi gün Frankie eve dönüp konserde rüya erkeğini bulduğunu anlatınca Mac ve Blue hemen bir olup Frankie'ye yaklaşan herkesi engelleme planı yapıyorlar. Hatta Prince Charming adında bir hayali arkadaşla takım olup sahte bir çift gibi davranıyor ve Frankie'nin randevusunu gizlice dinleyip sabote etmeye çalışıyorlar. Frankie'nin çıktığı çocuk Dylan, Frankie tuvalete gidince Mac ve Blue'ya laf sokmaya başlıyor. Frankie sizi asla sevmez ki. Sadece kibarlık yapıyor. Hem zaten kimse sizinle çıkar mı? Blue'a mavi bir şeysin diyor. Frankie bunların hepsini duyuyor ve Dylan'ı fena dövüyor. Frankie Style. Ertesi gün Frankie, benim erkeğe ihtiyacım yok diye ilan ediyor. Mac ve Blue ise yine pes etmiyor. Biz erkek değiliz ki deyip Frankie'yi tavlamaya çalışıyorlar. İyi deneme çocuklar, iyi deneme. 3. sezonun ilk bölümü Eduardo'nun aslında neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteriyor. Her şey Eduardo'nun Whizbee, bildiğin frisbee, diskini Extra Measure Saurus'un kafesine kaçırmaktan korkmasıyla başlıyor. Herkes onu korkak diye etiketleyince Eduardo bir anda oradan kaçıyor. Aynı sırada Terence dövüş ringine girmek istiyor ama kendi canavarın yoksa giriş yok kuralına takılıyor tam da o anda. Yoldan arabaları iterek geçen öfkeli Eduardo'yu görüyor. Burada Terrence'ın aklına hemen tilkice bir plan geliyor. Eduardo'yu dövüşçü olarak kullanmak. Eduardo'nun beklenmedik bir şekilde ringde başarıdan başarıya koşması, Terrence'ın gözlerinin parlamasına sebep oluyor. Para ve ün burada havası. Ama Foster'daki ekip Eduardo'nun kaybolduğunu fark edince şehirde aramaya başlıyor. Mac, Terrence sayesinde Eduardo'nun dövüştüğünü öğreniyor ve hemen arkadaşlarına haber veriyor. Ringe sızıyorlar. Sinirden deliye dönen Terrence, çeteyi ringin en korkutucu kafesine kapatıyor. Tabii Eduardo yine kahramanlığını gösterip hepsini kurtarıyor. Bu sefer de Terrence'ı kafese kapatıyorlar. Ve Terrence öyle korkuyor ki altına kaçırıyor. İlerleyen bir bölümde Mac ağaçtan düşüp tam Goo'nun üstüne iniyor. Goo daha o an Mac'e vuruluyor ve peşine takılıp Foster'a kadar geliyor. Foster'a vardığındaysa işin rengi iyice değişiyor. Goo hayal gücünü durduramıyor. Her saniye yeni bir hayali arkadaş yaratıyor. Evdeki herkes başını iki eli arasına almış durumda. Çünkü ev neredeyse patlayacak. O kadar çok hayali arkadaş var ki bazıları artık otobüste uyumak zorunda kalıyor. Bu karmaşanın ortasında herkes Mac'i suçuyor. Sen getirdin, sen düzelt diyorlar. Halbuki Mac'in aklı Goo'da bile değil. Goo her zamanki gibi sınır tanımıyor. Mac sonunda dayanamayıp Goo'ya patlıyor. Ama Goo'nun tek istediği sadece arkadaş olmak ve vakit geçirmek. Mac'in yaptığına pişman oluyor, Goo'dan özür diliyor ve neden böyle davranmasının herkesi zor durumda bıraktığını anlatıyor. Goo da hatasını anlıyor ve kendi yarattığı hayali arkadaşlara iyi bir yuva bulmak için kolları sıvıyor. Hatta ailesine bile Foster'ın kapılarını açıp neler yaşadığını gösteriyor. 3. sezonun yılbaşı özel bölümü tam yarım saatlik bir eğlence bombası. Bu bölüm öyle başarılı ki 2005'te en iyi animasyon tasarım ödülünü bile kazanmış. Mac ve Blue yılbaşı sabahı Santa Claus'la sohbet ediyor ve istedikleri hediyeleri sıralıyorlar. Ama bir anda bir başka Noel Baba, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha ortaya çıkıyor. Blue her bir Noel Baba'dan farklı bir hediye istemeye başlıyor. Madem bu kadar çok Santa var, neden şansımı denemeyeyim?
Frankie devreye giriyor ve çocuklara her yıl fazla heyecanlanan çocukların hayal gücü yüzünden ortalıkta bu kadar çok Noel Baba dolaştığını anlatıyor. Bu Mac'in aklını karıştırıyor. Gerçekten bir Noel Baba var mı ki? İçine kapanıyor, inancını sorgulamaya başlıyor. Mac'in şüpheleri Blue'yu hiç etkilemiyor. Blue gizemi kendi yöntemleriyle çözmeye karar veriyor. Tamam Mac, sırayla bütün teorilerini çürütüyorum. Wilt'ı Kuzey Kutbu'na Santa'yı bulmaya gönderiyor. Eduardo'ya bacadan sığabilmek için aşağı inmesini söylüyor. Blue, Mac'i alışveriş merkezindeki Santa'ya götürüyor ama o da Coco çıkıyor. Gece olunca Mac, gerçek Noel Baba'yı sınamak için yalnızca iç çamaşırı istiyor. Bunu sadece gerçek Noel Baba bilebilir. Blue ise işi bambaşka boyuta taşıyor. Bir Noel şarkısındaki hayaletler gibi giyinip Harriman'ı korkutarak herkese daha çok hediye aldırmak istiyor. Bob Marley, onun adı Jacob Marley'di. Boş ver, devam et. Plan fena halde ters tepiyor. Harriman öyle korkuyor ki bu yılbaşı kutlaması iptal diyor. Sabah olduğunda Mac evde iç çamaşırı hediyesini bulamıyor, morali bozuluyor. Foster'a geldiğinde ise gerçek bir sürprizle karşılaşıyor. Wilt eve dönüyor. Santa hem bana hem Eduardo'ya hediye getirdi diyor. Eduardo ise bacadan gerçekten inebildiğini anlatıyor. Madame Foster, Mac'e tam aradığı şeyi, içi iç çamaşırı dolu bir çorap hediye ediyor. O an Mac'in yüzündeki mutluluk, gerçek Noel Baba'nın varlığına dair yeni bir umut doğuruyor. Blue ise hiçbir hediye alamıyor, sadece bir parça kömür buluyor. Uyanık ol şişko adam, bir gün o hediyeler benim olacak. Bölüm devasa ve bir o kadar da tehlikeli görünen bir hayali arkadaşın kasabayı basmasıyla başlıyor. Tam işler çığırından çıkacak derken Imaginary Man sahneye giriyor ve kahramanlığını konuşturuyor. Mac bu olaya bayılıyor. Imaginary Man'in yardımcısı olmak istiyor. Hayallerinin süper kahramanı yanında. Mac'in bu hayranlığı Blue'yu deli ediyor. O da intikam için Imaginary Man'in baş düşmanı Nemesis'le takım oluyor. Tabii işler iyice karışıyor. Blue aslında Nemesis'e yardım ederken kılık değiştiriyor. Ama Nemesis, Blue'nun kimliğini anladığında ihanete uğradığını düşünüyor ve ok yağmuruna tutuyor. Merak etme, kimseye zarar gelmiyor, sadece biraz panik. Mac, Blue'yu savunmak için araya giriyor ve iki taraf arasında kısa bir çatışma yaşanıyor. Kimse benim kardeşimle uğraşamaz. Dur, ne? Bunlar kardeş miymiş? Bu sürprizle beraber Bay Harriman da onların yaratıcılarıyla konuşuyor. Olayın asıl twist'i. Kardeş oldukları ortaya çıkıyor ve hem Imaginary Man hem Nemesis yaratıcılarının ailesine geri dönüyor. Bölümün sonunda aile olmak bazen çok karmaşık olabilir. Ama kim bilir, belki yeniden bağ kurarlar havası hakim. Fosters'ta zaman zaman gösterilen iki filmden biri. Good Will Hunting. Hikayenin odak noktası ise Wilt'ın hem kendini hem de gerçek yaratıcısını bulma yolculuğu. Film, yaratıcıyla tanışma günüyle başlıyor. Foster'daki çoğu hayali arkadaşın yaratıcısı ziyaret için gelmiş. Eduardo'nun yaratıcısı Nina ile tanışıyoruz. Coco'nun ise bilim kurgu filmlerinden fırlamış nerd iki bilim insanı ebeveyni var. Blue ve Mac en çok Wilt'ın yaratıcısıyla tanışmak istiyorlar. Ama Wilt sürekli kaçıyor. Kimseye yaratıcıdan bahsetmek istemiyor. Sürekli sorulardan bunalınca Wilt tamamen ortadan kayboluyor. Ama Foster'ın dostluk enerjisi devreye giriyor. Blue, Eduardo, Mac, Frankie, Nina ve Coco hep birlikte Wilt'i aramaya koyuluyor. Wilt yolda başkalarına yardım etmekten kendi yolunu sürekli kaybediyor. Yine hayır diyemiyor. Grup Wilt'in nereye gittiğini çözemiyor ve komik bir şekilde kayboluyorlar. Wilt küçük, doldurulmuş bir oyuncak ayıya yardım ediyor. Onu evine kavuşturuyor, kendi kaybolmuşluğunu bu minik ayıya anlatarak paylaşıyor. Aynı zamanda yaşlı bir çiftçiye yardım ediyor ve hikayesini anlatıyor. Wilt, yaratıcısı tarafından basketbol antrenmanı yapmak için yaratılmış. Asıl amaç yaratıcısının abisini yenmek ve ona koçluk yapmak. Çiftçi ona teşekkür olarak çim biçme makinesini ödünç veriyor. Wilt ise aklında basketbol sahnesiyle çocukların oyununu izleyerek kendi geçmişine dalıyor. İşler daha da karışıyor. Wilt iyilik yaparken yanlışlıkla soyguna karışıyor ve kendini hapiste buluyor. Orada gerçek yaratıcısıyla ilgili geçmişi anlatmaya devam ediyor. Grupsa dışarıda hala onu arıyor. Nina, Wilt'in kişiliğinden yola çıkarak yaratıcıyı bulmaya çalışıyor. Eğer Wilt böyle yardımseverse, yaratıcı çocuk da rekabetçi ve yalnız biri olmalı. Mac'in kafasında ampul yanıyor.
Hemen hep birlikte Wilt'ın gerçek yaratıcısını bulmak için harekete geçiyorlar. Wilt hapisten çıkınca eski bir arkadaşı olan Stat, basketbol maçlarında kullanılan yürüyen bir skor panosu ile karşılaşıyor. Birlikte Wilt'ın ezeli rakibi Larry'e karşı efsanevi bir basketbol maçı başlatıyorlar. Maç sırasında bir geri dönüş yaşanıyor. Wilt ve yaratıcısı, abisi ve onun dev basketbolcu hayali arkadaşı Larry ile oynarken Wilt'ın yaratıcıyı sakatlanmaktan kurtarması yüzünden hem maçı kaybediyor hem de kolunu ve gözünü kaybediyor. Wilt, yaratıcıyı hayal kırıklığına uğrattığı için ortadan kayboluyor. Tam Wilt, vücudunu maçı kazanmak için feda edecekken sahneye gerçek yaratıcı geliyor. Foster versiyonu, Michael Jordan. Arkadaşları Jordan'ı bularak Wilt'a getiriyor. Jordan ve Wilt uzun ve samimi bir konuşma yapıyor. Jordan özür diliyor. Onu hep aradığını ama bulamadığını anlatıyor. Jordan, Wilt'a şöhret ve zenginlik teklif ediyor. Ama Wilt, "Beni gerçekten ihtiyacı olan bir çocuğa bırak," diyerek teklifi reddediyor. Filmin ismi ve anlatısı Good Will Hunting filmine göz kırpıyor. Orada Matt Damon'ın karakteri dahi bir temizlikçi. Burada ise Wilt, süper basketbol yetenekli bir hayali arkadaş. Ama gönlünü yardıma adamış. Tada! Foster'ın hayali arkadaşlar evindeki maceramızın da burada sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiysen ve Foster'ın diğer sezonlarını ya da başka karakterlerin maceralarını da görmek istersen yorumlarda mutlaka belir. Sana özel yeni videolar hazırlamak için sabırsızlanıyorum. Unutma, yorumlarda favori Tuğneni yazmayı da ihmal etme. Her Tuğni sana kendi karakterine uygun eğlenceli cevaplar veriyor. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere. Kendine iyi bak ve Projektun'un dünyasında kalmayı unutma.